Merhaba yazılım ile Single Cell RNA-seq analizlerimizin 4. dersine hoş geldiniz. Evet, hatırladığınız üzere en son dersimizde ne yapmıştık? Ekspresyon analizlerimizi gerçekleştirmiştik ve bu dersimizde ise şimdi cluster'lar oluşturmuştuk. Hatta bir cluster'larımızı gösterelim. Şurada bildiğiniz gibi UMAP üzerinden gösteriyorduk. Hatta şunu bir çalıştıralım ki şeylerimizi görelim. Şöyle bir görelim bizim plotumuzu. Şimdi ise bu dersimizde, şimdi burada bizim farklı birçok cluster'ımız var. Şimdi bunların her birine özel genler var bildiğiniz gibi. Mesela retinal God cell'in kendine spesifik orada ekspresyon olan genler var. Biz bunlara markerlar diyoruz. Peki biz bu marker genlerini single cell analizlerimizde nasıl bulacağız Seoret paketiyle? İşte bu derste de marker genleri nasıl bulabileceğimizi ve gen analizlerimizi asıl nasıl başlayacağımızı, gerçekleştireceğimizi bu şekilde görmüş olacağız diyerekten hemen başlayalım. Ama öncelikle şuna dikkat edin. Eğer biz şu an BioMart vardı ya hani bizim bu içerisindeki ensemble numaralarını gen isimlerine çevirmiştik. Şu satır kod. Bekleyin hemen göstereceğim. Şu kod. Şuraya dikkat edin. Bu kodu çalıştırmadan sizin gen marker bulmaya başlamanız gerekiyor. Eğer bu kodu çalıştırırsanız işlem iptal olacak maalesef çalışmayacaktır. Tamam mı? O yüzden şu an eğer aynı script'ten devam ediyorsanız baştan çalıştırın. Hatta şuraya kadar çalıştırın. En baştan gelin. En baştan UMAP plot'a kadar çalıştırın. Run UMAP'a kadar. Ardından kendi cluster isimlerinizi vermeyi sakın unutmayın. Çünkü çıkan çıktıda clusterların örnek veriyorum A geni Rod Cell cluster'ında, B geni Cons Cells cluster'ında yazsın. Identlerinizi de çalıştırdıktan sonra ondan sonra şimdi gen markerlarımızı yani marker genlerimizi bulmaya geçelim. Şimdi şu şekilde. Ben buraya bu biraz uzun olabilir diye kodları hepsini yazdım. Sırayla zaten size göstereceğim. Öncelikle tüm cluster'lar için marker genlerimiz nedir? Onları bulalım. Şimdi bizim RDS dosyamız içerisinde bildiğiniz gibi zaten genler vardı. Doğru mu? Bak Retina Combined diyorum, Assay diyorum, RNA diyorum. Bakın burada zaten features'e genlerimiz var. Bu genlerin hepsinin hangi cluster'a spesifik olduğunu bulmak için Find All Markers kullanacağız. Adı üstüne dostlarım. Find All Markers nedir? Tüm markerları benim için bul. Yani bu gidip sadece bir cluster'ınkini değil, tüm cluster'larınkini bulur. Tamam mı? O yüzden Find All Markers'ı kullanıyoruz. Ardından hangi objeyi kullanacağımız yani hangi datayı kullanacağımızı buraya yazıyoruz. Ardından only pos ile bakın burası çok önemli. Pozitif verileri alacağız. Şimdi negatif olanları almamıza gerek yok. Niye? Negatifler zaten ekspresyonu yoktur. Ne işi var orada? Doğru mu? O yüzden pozitif olanları almak için true parametresini giriyorum ve şu ikisi çok önemli. Min PCT diye geçer ve log threshold diye geçer. Burayı sıfır tutabilirsiniz ama bu araştırmadan araştırmaya değişebilir. Şu min PCT şu demektir dostlarım. Siz şimdi cluster'da hücrelerde bir genin ekspresyonuna bakacaksınız. Peki bu cluster içerisindeki yüzde kaçında bir gen ifade edilsin ki ben bu geni senin markerın diye atayım. Tekrarlıyorum. Bir gen düşünün. O gen bir cluster içerisinde yüzde kaç hücrede ifade edilmesi gerekiyor ki o bizim markerımız olsun. Biz onu belirteceğiz. Şimdi bunu siz tüm markerları görmek istiyorsanız 0.01 seçerseniz yani en az 10 tane hücrede ekspresyonu olan geni o cluster'a ata. Yani o gruba ata diyebilirsin. Ama ben bunu 0.1 yaparsam şu an bu çok sürer. Çok uzun sürer çünkü bizim çok cluster'ımız var. O yüzden ben bunları sadece hızlı görün diye 0.9 yani şunu diyeceğim. Eğer bir gen markersa en azından 100 hücrenin 90'ında ifade olması gerekiyor diyerekten bunu oluşturacağım. Bu çok hızlı bitsin diye siz de görün. Ama bunu kendi araştırmalarınıza göre değişiklik gösterebilirsiniz. 0.1 seçerseniz de hemen hemen tüm ekspresyonun hangi cluster'da varsa o genleri size gösterir. Bakın bunu bu şekilde çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra bakın konsoluma dikkat ederseniz bakın sırayla tek tek hepsini hesaplıyor. Bakın Rod sellerim için markerlarım hazır. Hemen Müller sellere göre Müller seller için hazır. Bipolarlı seller hazır. Ben burayı şimdi keseceğim. Tamam mı? En son hemen gelelim şu an. Evet gördüğünüz gibi bakın mikro sellerimizde yaparak da şu an biz Find All Markers sayesinde bir dosya elde ettik. Bakın Retina All Markers'e kaydedildi. Şimdi Retina All Markers'ın içerisine bakalım ne göreceksiniz. Bakın şimdi ne var. Şu an dediğim gibi ben şurada görebilirsiniz. PCT bak hepsi 9 ve 0.9 ve üzeri. Bu ne demektir? %90'ında zaten ekspresyonu vardır. Onu seçtim zaten ben. Ama dediğim gibi siz bunu kendi projelerinize göre değiştirebilirsiniz. Bakın şu an bizde
genler bulunmuş. Bakın genlerimiz burada, dikkat ederseniz, tamam mı? Genlerimiz burada ve hangi genin hangi cluster'da ekspresyonu var görebiliyoruz. Mükemmel bir şey. Hangi gen hangi cluster'da, hangi hücre grubunda, bu şekilde genetik hastalık analizi yapabilirsiniz. Diğer gen analizlerinin hepsini yapabilirsiniz. Ama şimdi şurada şu soru var. Ya ben kardeşim şimdi burada tek tek ensemble, yani bu NCG numaralarını gidip tek tek aratıp hangi gen olduklarını bulacağım. Hayır. Şimdi burada sizin için çok küçük bir kod daha oluştururum. Hatta bu Biomart'a benziyor. Yukarıda Biomart yapmışlar. Yine Biomart'ı kullanacağız. Bakın o kodu da ben burada yazdım. Onu da size göstereyim. Buradan kesip şuraya getiriyorum, tamam mı? Bakın gen isimleri oluşturması için Retina All Markers içerisinde Genes adında, bakın şimdi buraya ben gene yazıyor ya, ben Genes adında bir kolon oluşturacağımı söylüyorum. Ve bunu bakın az önceki Biomart'ta bir ders önce de zaten gördüm, aynısı. Ensemble'dan external gene name'leri çekeceğiz, tamam mıdır? Nasıl? Match edeceğiz. Yani birbirleriyle çekerken de eşleştireceğiz. Yani ne demek istiyorum? Örnek veriyorum, bu NCG yani ensemble varsa hangisine aitse karşısına o geni yaz diyerekten match işlemini gerçekleştireceğim. Nasıl yapacağım? Row names yine aynı şekilde, zaten bunun row names'leri bildiğiniz gibi bizim ensemble numaralarımıza ait. Ve ondan sonra ne yapacağız? Gideceğiz, bunu nereden match edeceğiz? Gene ID'lerini buraya yapıştıracağız. Yani gen isimlerini yapıştıracağız. Eğer siz bu kod satırını çalıştırırsanız, bakın, çok pardon, özür diliyorum. Şu an neden çalışmadı? Çünkü biz bakın şuradaki Biomart kütüphanemizi aktifleştirmedik. Hemen Biomart kütüphanemizi aktifleştiriyoruz ve şimdi çalıştırıyoruz. Çok pardon. Tamam, ben hataya baktım. Söylediğim gibi buraya ben tamam ensemble'dan alacağım. Yukarıdaki Biomart kodunu almıştık ama yukarıdaki şeyi çalıştırmadı, fark ettiniz. Çünkü çalıştırıp aratırsak bu sefer bizim buradaki all markers ensemble numaraları değiştiği için yapamıyorduk. Bunu çalıştırdıktan sonra şimdi gelip bizim Biomart'ı çalıştırmamız gerekiyor. Tamam, ben ona baktım. Hepsini çalıştırırsanız ondan sonra artık şu hata vardı ya, ensemble info bulunamaz. Şu an zaten ensemble infoyu burada tanımlamış oluyoruz ve bu şekilde Retina All Markers içerisinde bir gene kısmı oluşuyor. Bunu da çalıştırdıktan sonra bakın şu çıktıyı alacaksınız. Çok pardon. Geldi. Bakın şurayı da hatta şöyle sıralayalım. Şu an benim ensemble numaralarım neyse bakın karşısında onun geni yazıyor. Gen ismi yazıyor. Bu şekilde de bunun çıktısını alacağız. Şimdi çıktısını aldıktan sonra da hangi gen var mı yok mu? Örnek veriyorum, bir tane gen düşünelim. BR yokmuş. Mesela RP. Mesela dediniz ki RPS 9. Bakın RPS geni vermiş. RPS 9, özür diliyorum. Bakın rod sellerde çok yüksek seviyede mesela ekspresyonu varmış. Bu şekilde ne diyebilirsin? Örnek veriyorum, RPS9 geninde herhangi bir sıkıntı varsa retina rod sellerde bir sıkıntı olabilir. Rod sellerin görevi nedir? Örnek veriyorum, ışığı absorbe etmede sıkıntı var. O zaman ne diyeceğiz? Bu kişinin gözü ışığı absorbe etmede sıkıntı var. Düzeltmek için nedir? Örnek veriyorum, RPS9 genine bir şey yapılabilir gibi bir çıkarım artık çok rahatlıkla yapabiliriz. Dediğim gibi bu şekilde bunları şimdi eklersek, yine yukarıda ilk başta yaptığımız Biomart'ı şu an çalıştırırsak bu şekilde, ama dikkat edin. Şimdi orada ensemble numaralarını gen isimlerine çevirmiş oluruz. Peki soru şu. Ben her zaman gidip bütün cluster'ların markerlarını bulmak zorundayım. Hayır. Mesela bakın ben burada bir tane daha küçük bir şey yazdım. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer siz diyelim tüm markerları buldunuz ve şimdi spesifik bir cluster için marker bulacaksınız. Örnek veriyorum, sadece rod seller için yaptım bakın ben. Sadece rod seller için marker genlerinizi bulmak istiyorsanız bu sefer all markers değil de find markers fonksiyonunu kullanmanız gerekiyor. Her şey aynı. Bir tek şuraya ident 1 olarak yazmanız. Ident 1 hangi cluster ismini istiyorsanız, hangi cluster istiyorsanız tırnak içerisinde ismini belli ediyorsunuz. Ben yine bakın min PCT biliyorsunuz yüzde kaç hücrede ekspresyon, yüzde yine 0.9'ya 90 seçiyorum ki hızlı bitsin, diğer türlü uzun sürer. Bakın çalıştırıyorum. Retina rod sellerin, sadece retina rod sellerin marker genleri bakın şu an karşıma geliyor. Şu an diyeceğiz ki ne, burada bu var ama hani gen isimleri yok. Bunu zaten öğrendik. Artık şu yukarıdakine bu sefer gelip sadece bu retina rod sel olarak burada ismini değiştirseniz hemen otomatikman bunların isimleri de ne yapacaktır? Gen isimlerini yazacaktır. Bu şekilde de sadece bir cluster içinde genleri bulabilirsiniz diyerekten şimdi bu dosyaları peki nasıl dışarıya çıkaracağız? Örnek veriyorum, retina all markers yaptık. Şu an bakıyorum, retina all markers benim için hazır. Tamam, bunu export edeceğim. Nasıl dışarıya export edeceğim? Çok basit. Write CSV diyebilirsiniz. Örnek veriyorum, CSV formatında yapacaksınız. Hangisini bakın zaten burada nasıl kullanacağınızı diyor. Hangi dosyayı? Retina all markers'ı hangi isimle? Diyelim ki retina all markers diyorum. Tabi burada dikkat edin, uzantıyı yazıyorum. CSV formatına bastım. Bakın çıktısını al. Zaten şu files kısmına geliyorum. Bakın retina all markers diye buraya zaten benim CSV dosyam geldi. Yani çalışma dosyamın içerisine otomatik olarak direktörümü aktardım. Hatta gelelim. Bakın bu benim çalışma dizim. Retina all markers diyorum. Bak buraya kaydetti.
Buraya gelip ondan sonra zaten buradan veriye gelirsiniz. Ondan sonra burada ayrışma özellikleri olacaktır. Büyük ihtimalle bakayım neredeydi? Metni sütuna dönüştür olması lazım. Sınırlandırılmış. Tamam, ileri diyorum. Noktalı virgül diyorum. Galiba noktalı virgülle mi ayrı? Bunlar virgülle ayrılar galiba. Son diyorum. Bakın bu şekilde yaparak da otomatikman zaten tek tek bütün row'lara bunları ayırmış oldunuz ve bu şekilde Excel'de de kullanabilirsiniz. O zaman hemen ara geliyorum. Şu an siz cluster'larınıza özel hangi genlerin ekspresyonu bir cluster'ın içerisinde var, bunun analizini yapıp hatta bu dosyayı CSV ya da Excel olarak da çıkarabilirsiniz. Excel dosyası olarak dışarıya çıkartmış oldunuz ve artık markerları da nasıl bulacağınızı single cell analizlerimiz sayesinde öğrenmiş oldunuz diyorum. Bir dahaki dersimizde de şimdi diyelim siz bunları hazırladınız. Şimdi kendi RDS dosyanızı yapıp ilerleyen zamanlara belki bu RDS dosyasıyla çalışmak istiyorsanız nasıl kendi RDS dosyamızı oluşturur ve nasıl gereksiz bilgileri çıkararaktan basit, yani bir 5 GB 1 GB dosya değil de daha küçük GB'lı dosyaları DSV'de nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz ve o da zaten bizim son dersimiz olacak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.